Tayland, Phuket, Kata bölgesinden herkese çok selamlar, sevgiler. Yepyeni bölümle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüz Tayland'a gelecekleri ilgilendiren bölüm. Tayland'a gelirken nelere dikkat etmek lazım? Gelmeden önce, geldikten sonra nelere dikkat etmek lazım? Bunları anlatacağız. Bu işin müdavimi olan Umut'la röportaj yapacağız. Çoğunuz biliyorsunuzdur, eski bölümlerden izlemişsinizdir. Evet, böyle Türk bir işletmecisi olan bir yere geldik, kafe. Cafe House diye, Kata yolu üzerinde Şalong'a giderken böyle küçük şirin bir işletme. Hem işletmecisiyle tanışalım, ondan sonra da Umut'la güzel bir röportaj yapalım. Evet, mekan böyle. Menüye bakalım şöyle isterseniz neler var. Kahvaltı, yemek, içecek. Size biraz da fiyat bilgisi vereyim. Evet, kahveler. Espresso 80 baht. Americano 80 baht. Cappuccino 100 baht civarı. Frappe'ler var. Milkshake'ler 110 civarı, 130 civarı. Smoothie'ler, soft drink'ler. İçki bölümü var burada. Viski 200 baht. Thai viskisi 150 baht. Vodka Smirnoff 180 baht. Phuket'e göre, Patong'a göre fiyatlar uygun. Evet, kahvaltı da yapabilirsiniz burada. Sandviçler, salatalar, pankekler, tavuklar, etler, salatalar. Bayağı zengin bir menüsü var. Evet arkadaşlar, Cafe House'un işletmecisiyle tanıştırmak istiyorum sizi. Alper Bey, selamlar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Phuket hayatı. Evet, yeni geldiniz herhalde. Biraz anlatır mısınız? Kendinizden bahseder misiniz? Türkiye'de otelcilik yapıyordum ben. Kendi işletmelerim vardı. Sonra bu Covid döneminde herkes gibi biz de zarar gördük. Ben de zarar gördüm. Bir ani bir kararla bir dostum sayesinde Phuket'e geldik. Sizin dostunuz dediğiniz evet bu yabancı değil ya. Sima hiç yabancı gelmiyor. Phuket'in muhtarı. Uzun zamandır senin kameranın karşısına çıkmamıştım. Böyle birden yine kaldım. Evet ama değişiklikler var sende. Şimdi seni daha önceden izleyenler de fark etmiştir herhalde. Phuket gençleştiriyor Genç, Hakan. değil mi? Phuket Aynen. gençleştiriyor, sorma. Gelin sizi de gençleştirelim mi diyeyim, ne diyeyim Hakan? Maşallah diyelim o zaman. Aynen. Evet, Umut sayesinde herhalde değil mi? Böyle Aynen. bir vesile ya oldu. aslında benim Türkiye'yi terk etme planım yaklaşık 2,5-3 senedir vardı. Kafamda 3 yer vardı. Birincisi Phuket. Birincisi demeyeyim, 3 yerden birisi Phuket'ti. Umut'un sayesinde 2019-2020 yılbaşında burada kutlamıştık Umut'la beraber. O zaman bir Asya seyahatindeydim. Bu arada dünyanın %80'ini gezdim ben. Yaklaşık 120 ülke, Antarktika ve Kuzey Kutbu dahil. Öyle kendime yaşayacak bir yer arıyordum. İkincisi Belize'ydi. Üçüncüsü Kolombiya, Cali. Fakat oralar güzellik olarak buralardan çok daha güzel. Hatta bence dünyanın cenneti oralar. Orta Amerika, Güney Amerika. Ama biraz tehlikeli orada. Hayat riskli diyelim. Tayland'da ama değil mi? Her şey daha rahat, daha Tayland'da güvenceli, aynen, değil mi? burada Daha güvenli bir ülke. Aynen, burada güvenlik var. Artı, ya benim aslında aradığım 3 şey vardı. Birincisi tabiat, ikincisi iklim, üçüncüsü de sosyal hayattı. Bunun üçünü de burada buldum ben. Yani tabiat 10 numara, işte iklim hiçbir zaman soğuk yok, sadece yağmur var, biraz ıslanıyorsunuz. Gece hayatı, sosyal hayat deseniz Asya'da herhalde en iyi Phuket. Aradığınız her şeyi değil mi? Aradığım her şeyi buldum. Bulabiliyorsunuz. Ufaktan bir ticarethane kurduk kendimize işte. Burada kendi yağımızda kavruluyoruz. Böyle ne bileyim, Türkiye'de benim yanımda 150 tane personel çalışıyor, 150 kişi çalışıyordu. Yani oradan sonra burada işte ufak bir kafede 5 kişiyle çalışmanın biraz zorlukları var. Neden? Çünkü Türkiye'deki işletmelerin hepsinin başında bir müdür vardı. İşte ne bileyim, operasyon müdürleri, satış müdürleri, büyük bir organizasyonu benim için. Orada kimseyle muhatap olmuyordum ben. Ama burada yeri geliyor mutfağa girip bulaşık yıkıyorum. Yeri geliyor işte sipariş veriyorlar, yemek yapıyorum. Yeri geliyor tuvalet temizliyorum ama acayip mutluyum. Değil mi? Rahat, relax. Personel de zaten onu da hissediyorsun. Personelin enerjisi de zaten yüksek. Hep güler yüzlü, saygılılar. Aynen. Yani adam bir şey düşürüyor yere, gülüyor. Biraz böyle aslında ilk başta insan sinirlerini bozuyorlar ama alıştıktan sonra onlara ayak uydurabilirseniz gerçekten burada mutlu bir hayatınız olabilir. Evet, şöyle bir şey var. Ben geldiğimde de hissettim bunu. Şimdi Taylandlılar çok farklı. Hani Türkiye'deki gibi kıyaslamamak lazım. Türkiye değil, Avrupa mantığıyla kıyaslamak lazım. Evet. Mesela burada çok fazla şeye gelemiyorlar. Strese çok fazla Aynen. yoğunluğa Kaçıyorlar, gelemiyorlar. direkt kaçıyorlar. Belli zamandan sonra devreleri yanıyor. Hani o balansı çok iyi ayarlamak lazım. Fazla yükletmeden onlara biraz sabırla öğrettikten sonra bir şekilde onların dilini de anlıyorsunuz. Onların
penceresinden bakabiliyorsunuz değil Ya mi? Tayland'daki en büyük sıkıntı buradaki insanlara ayak uydurabilmek. Dediğim gibi yani adamlarda stres sıfır, hiçbir şey takmıyorlar. Ama şöyle bir dezavantajı var. Yani bunlar yarını da düşünmüyor. Bunlar sadece 5 dakika sonrasını düşünüyorlar. Öyle bir dezavantajı var. Yani bize göre çok farklı aslında. Ne bileyim biz çocuğumuza bir gelecek yaratmaya çalışırız. Kendimizin önümüzdeki 10 yılını garanti altına almaya çalışırız ama burada öyle bir şey yok. Burada bir avuç pirinçleri varsa bugün, kafayı koyacak bir yastıkları varsa dünyanın en mutlu insanı. Ya dediğim gibi burada eğer bunların hayat tarzına ayak uydurabilirseniz gerçekten mutlu bir hayatınız olabilir. Geçen gün ailem vardı benim mesela babam vardı dedik işte orada mutlu musun nasıl gidiyor falan. Neye biniyorsun dedi. 20.000 bahta kendime bir tane scooter aldım. 20.000 baht yaklaşık 700 dolar falan yapıyor. Türkiye'den gelmeden önce sattığım arabam 160.000 euroydu. Yani ama o arabanın içinde sürekli elimde telefon ve sürekli stresli bir hayatım vardı. Burada 20.000 bahtlık motorla o kadar huzurlu ve mutluyum ki dünya umurumda değil yani. Ya ben de biraz onlara ayak uydurmaya başladım. Evet. Eğer bir avuç pirincim varsa tabii biz pirinç yemiyoruz. Bir dilim ekmeğimiz varsa mutluyuz burada. Evet, atmosfer gerçekten etkiliyor. Hani Tayland'da girer girmez hani havaalanına iner inmez o atmosfer böyle bir relakslık hemen kaplıyor. Ben öyle hissetmiştim mesela. Hani ilk böyle Tayland'a indiğim zaman gerçekten havasında da bir şey var. Böyle huzur var, sakinlik var, dinginlik var. Gerçekten de hayat burada biraz daha yavaş akıyor ve stressiz akıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, ikiye ayıralım. Eğer sadece yaşamaya geliyorsanız buraya, gerçekten senin dediğin gibi 10 numara bir hayat var. Rahat, ne bileyim işte stresten uzak, kimsenin kimseyi takmadığı, herkesin birbirine gülüp selam verdiği bir ülke. Ama ticaret yapıyorsanız, yani benim dediğim gibi ticaretim burada küçük ama ticaretin artıları ve eksileri var. Eksileri işte personel, yani aşırı rahat oldukları için mesela benim müşteri portföyüm Ruslar ve Avrupalılar, biraz Avustralyalı müşterim var. Gerçekten yoğun gidiyor şu anda işimde. Yani personelin dezavantajı, eksisi yani sürekli rahat oldukları için müşterinin stresini de hiçbir şekilde yani göz önünde bulundurmuyorlar. Müşteri mesela yarım saat bir yemek beklese çok umurlarında değil, beklesin diyorlar. Veya yanlış bir servis gittiği zaman müşteri kızdığı zaman gülerek tepki veriyorlar. Tabii bu da bizim kültürümüzdeki insanlar için biraz dezavantajlı bir. Çünkü birisine böyle kızdığın zaman sana gülerek cevap verdiği zaman sanki seninle alay ediyormuş gibi oluyor ama aslında öyle değil. Adamların sadece içinde kötülük olmadığı için öyle. Artılarına gelecek olduğumuz zaman Tayland'da ticaret yapmak formal bantta Türkiye'ye göre çok daha kolay. Vergi sistemleri fazla gelişmemiş. İşletme açmak kolay. Yani operasyonel olarak kolay. Bilmiyorum yani Türkiye'ye göre çok daha kolay ticaret yapabilirsiniz. Burada personel sorununu alt edebilirseniz, çözebilirseniz çok rahat, çok güzel para kazanabilirsiniz. Oo, süper. Bu arada çok güzel bir mekan yapmışsın. Şirin. Üst katı da var herhalde. Evet. Nasıl, memnun musun? Şu an işlerden beklentilerini karşıladı mı burası? Ben 1 Ağustos'ta açtım burayı. Ben Ağustos'ta işi öğrendim diyelim. Tayland'ın aslında ticaretini öğrenmeye çalışıyorum ben. Benim işim otelcilik. Aslında benim amacım burada ufak böyle deniz kenarında 50-60 odalı butik otel kiralayıp onu işletmek. Burayı alma nedenlerinden birisi, devralma nedenlerinden birisi Tayland'daki ticari hayatı öğrenmekti. Dediğim gibi Tayland'da ticaret kolay olduğu için kolaylıkla adapte olabildim. Bir muhasebecimiz var işte, bütün legal işlerimizde, formal işlerimizde onunla ilgileniyor. Lisans çıkartmak çok kolay. Türkiye'deki gibi işte bu iş yeri açma ruhsatı prosedürleri burada yok denecek kadar az. Her şeyinizle ilgilenen bir muhasebeciniz varsa ve bu iyiyse, iyi bir avukatınız ve iyi bir muhasebeciniz varsa burada gerçekten iş yapmak kolay. Buradaki işlerden şu anda memnunum. Dediğim gibi Ağustos'ta sadece işin ahlakını öğrendim, stratejisini öğrendim. Yani Eylül'den beri de para kazanıyorum diyebilirim. Bölge zaten Kata bölgesi genelde Rusların ağırlıklı olduğu bir bölge. Yer olarak, lokasyon olarak çok iyi bir yerde. Sadece 50 metre ilerisinde Kulüp Met'in ana giriş kapısı var ve 550 odalı bir otel. Hemen 30 metre yan tarafında Kata Ibis var, Ibis Otel var. Dolayısıyla yani yer iyi olduğu için dekorasyon da iyi, gösterdiğiniz dediğiniz gibi. Artı menü kısmına geldiğimiz zaman Tayland'da ben geldim 12 kilo verdim 5 ayda Tayland'da. Yani bir beslenme sıkıntısı, Avrupa'dan gelen turistler için, Ruslar için bir beslenme, karnı doyurma sıkıntısı var bence burada. Ben de yani sonuçta işletme sektöründen geliyoruz, hizmet sektöründen geliyoruz. Ben ahçı değilim ama ufaktan bir menü yaptım. Şu anda da işlerim gayet iyi. Sabah kahvaltısı brunch ağırlıklı çalışıyorum ama akşam yemeği hizmetim de var. Kahveyi Güney Amerika'dan getirten bir toptancı buldum. Buralarda çok fazla insana da kahve çekirdeği vermiyor. Ondan alıyorum. Kahve çekirdekleri çok iyi. Farklı kokteyller yapıyorum. Aslında coffee shop tarzında bir yer ama
menüsüne baktığınız zaman işte kahvaltısı, brunch'ı, akşam yemeği, kokteylleri, farklı şeyleri var. Çok memnun olduk. Gerçekten de bizi Çok teşekkür bilgilendirdin. ederim geldiğiniz Şu an için. çok kişi de merak ediyordur. Hani Tayland'a gelip de böyle bir iş kurmak, yapmak nasıl olur, tutar mı, tutmaz mı? Çoğu kişi de merak ediyordur. En azından çoğu şeyi de cevapladığımızı Ya bu düşünüyorum. iş cesaret bence ya. Para pul her şey hikaye. Sadece cesaret. Gerçekten gelmek isteyen gelir. Yani bu sadece Tayland için de geçerli. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşamak istiyorsanız yaşayabilirsiniz. İlk başta birinci adım atmak önemli. Gerisi çok kolay. Çok teşekkürler. Memnun olduk. Sağ olun, iyi günler. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Evet. Alper bize farklı bir kahve yaptı. Bumble Cafe diye. Çok ilginç. İlk defa denedim gerçekten. Taze portakal suyu, crush ice ve espresso. Gerçekten keyifli ve fresh bir tadı var. Beğendim. Evet. Biliyorsunuz, Umut'u zaten tanıyorsunuzdur. Hakan merhaba tekrardan. Selamlar. Bayağı uzun zaman oldu değil mi seninle biz video yapmaya? Çok uzun zaman oldu. En son Phuket Town'u gezmiştik seninle. Gece pazarını mı dolaşmıştık? Yapmıştık. Fil safari yapmıştık seninle. ATV Evet, yapmıştık. O yağmurlu günde Yağmurlu, gitmiştik. Yağmurlu aynen. günde Phuket'te ne yapılır diyerekten. Ama o zaman çok keyif almıştım yani Evet, yağmurda. evet. Hatta izleyenler biliyordur hani gitmeyelim falan iptal edelim diye ama dinlediğimiz iyi oldu. Bayağı bir keyif almıştım. Evet, yok, sana kalsa bütün gün evde oturacaktık o gün orada. Evet, konumuz Tayland. Thailand. Evet, Welcome Thailand. Tayland'ın da müfettişim diyelim artık, şerifi mi diyelim. Yok, o kadar Yani değil. Sonuçta bizden daha uzun senelerde burada olan arkadaşlarımız, dostlarımız var. ama çoğu şeye hakimsindir. Hani şu an Tayland'a gelirken neler gerekti, Tayland'da yaşamak için neler gerekli. Hani bu videoyu da böyle Tayland'la ilgili detayları anlatmak için aslında. Aslında şöyle hani bütün dünyada geçirdiğimiz çok sağlam bir büyük yıkımlarla geçirdiğimiz bir pandemi süreci oldu 2 sene boyunca. Ki buna en sert tepki dünya üzerinde veren ülkelerden birisi Tayland. Hava sahası kapandı biliyorsun. Ve en geç açan ülkelerden ve bir tanesi. En geç açan ülke, tedbiri en son elden bırakan 2 ay öncesine kadar bir sürü prosedür istiyordu. Ama şu an birçok şey pandemi öncesine döndü. Yani Türk vatandaşları için elçiliğin sayfasında da yazmış olduğu gibi geçerliği olan son kullanma tarihine 6 ay kalan pasaportlarla Tayland'a çok rahat bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi şey var Umut, mesela ben Tayland'a gelmek istiyorum. Uçak biletlerine baktım, biletimi aldım, havaalanına gittim. Gelebilir miyim o şekilde? Gelmemen için bir tek uçağı kaçırman gerekir. Yani- onun dışında gelebiliyorsun tabii. Evet, onu çoğu kişi de merak ediyordur. Tabii, Hani en tabii. azından Ne vize, oluyor, aynen. ne oldu, ne durumda Kapı vizesi pandemi var değil mi? sonrasında? Gelip biletini Şöyle, aldıktan sonra Tayland Türk vatandaşlarına kullanmıyor. Vizeyi kapıda vize veriyor. 1 Ekim tarihi itibariyle de 45 güne çıkarttılar. Evet, 30 gündü, 45'e çıkardılar. 45 gün çıkarttılar. Onun için içeride bir portunuzun olması gerekiyor. Uluslararası yolculuk yapabilmeniz açısından. Tayland giriş esnasında pasaportun yanında dönüş uçak biletini soruyor mutlaka. Yani Tayland'dan Evet. çıkış uçak bileti. O kısım çok önemli çünkü bizim biliyorsun kendime ait Phuket and Travel isimli bir ajantam var. Sürekli olaraktan misafirler çok yoğun bir telefon trafiği içindeyiz. Bu kuralları elçiliğin sayfasından veyahut da oradaki görevlilerin bilgilendirmesiyle takip edip misafirlerimize yansıtıyoruz. Tabii her güncel bilgilerin tamamını sayfadan bulabilirler. Tayland Büyükelçiliğin sayfasından en güzeli ama hani sözlü olaraktan hatırlatmak gerekirse şu an Tayland'a girebilmek için bir geçerli pasaportunuzun olması gerekiyor. Çok nadir olaraktan da sorsalar 20.000 baht civarında üzerinizde bir paranın olmasını yapıyoruz. Ama bunu çok nadir soruyorlar. Hani benim gelen misafirlerimden şu an hani çok nadir 3-5 kişiye sormuşlar. Onun dışında hiç kimseye sormuyorlar. belki şüphelendikleri birilerine soruyorlar. Tabii. Sonuçta onlar da kendi güvenliklerini bir şekilde toparlamaya çalışıyor. Bu arada sözünü unutmadan bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şeyle karşılaşılıyor. Şimdi pasaportun süresi azalıyor. 6 ay mı? 6 ay. 6 ay kalırsa sıkıntı yaratabiliyor değil mi? Tabii mesela Hani sizin son kullanma, pasaportun son kullanma tarihi, geçerlilik tarihi eğer 6 aydan Kısaysa 6 ay ve giremiyorsunuz, 6 giriş aydan yapamıyorsunuz. evet Giriş kısaysa yapamıyorsunuz giriş hala. yapılmıyor. Giriş Buna çok yapamıyorsunuz. dikkat edin. Önemli Ki bir ayrıntı. Bunu hani elçiliğin sayfasından da gelecek olan kişilerin gelmeden önce mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü daha önceki dönemde 1 seneydi, 6 ay yani şu an hala kısmında ama genelde 6 ay kalanlar bu Tayland'a giriş değil,
çıkış tarihleri de belirli ya, dönüş uçak biletlerini Evet. ondan dolayı soruyorlar. Dönüş tarihinde o minimum 180 günü geçiyor olmuş olması lazım. Onun dışında Tayland'a geldiğinizde kalacağınız yeri soruyorlar. Evet, şimdi size. ben de onu soracaktım. Hani Kalacağınız otel yeri- rezervasyonu tabii, soruyorlar mı? Tabii. Otel rezervasyonu soruyorlar. Konaklayacağınız ve ödenmiş olan yerin rezervasyon formunu soruyorlar. Dönüş uçak biletinde rezervasyon değil, direkt olaraktan PNR numarası çıkmış olan uçak biletini soruyorlar. Hatta geçen hafta Türk Hava Yolları'ndan gelen bazı yolcularımızın İstanbul'da şöyle bir bilgi paylaşmışlar. Tayland dönüşte Türkiye'den gelen kişilerin tekrardan Türkiye'ye dönüşlerini istiyor. Hani o muallak da sonuçta bir sürü gezgin seni de ziyaret ediyorlar. Keza sen de fırsattan oluşabiliyorsun. Tayland'ı base olaraktan kullanıyorlar. Bunun çevresindeki Kamboçya, Singapur, Malezya veyahut da işte Bali'ye buradan çok fazla giden kişiler oluyor. O bağlamda hani elçilikteki bilgilerin hepsini, güncelini takip etmek lazım ama Tayland'dan çıkış biletini ibraz etmiş olmaları ve burada nerede kalacaklarını ibraz etmiş olmaları göstermeleri gerekecektir. gerekiyor. Tabii onları göstermiş olmaları gerekiyor. Aşı kartı veyahut da hani daha önceki gibi bir karantina falan bunun hiçbirisi kalmadı. Ama biz yönlendirmelerimizi şu şekilde yapıyoruz. Sonuçta dijital olaraktan aşı kartlarını çok rahat bir şekilde telefonumuzda tutabiliyoruz. Hani sormuyorlar. Ama olası bir sormalarına karşı yanlarında bulunsun. Bir de en çok sorulardan şu geliyor Hakan. Oraya gelirken sigorta yapmamız gerekiyor mu? Şimdi doğru, Tayland çok keyifli bir yer, güvenli bir yer. Ama Tayland'daki sağlık masrafları Türkiye'dekinin biraz daha üzerinde. Pahalı. Tabii. Bu sebepten dolayı biz nacizane olarak gelen misafirlerin tamamına sağlık sigortası yapmalarını öneriyoruz. Ne kadar bir ortalama şu an fiyatları? Yapacağınız firmaya göre değişik gösteriyor. Hani taş çatlasın, bir de kalacağınız döneme bağlı olarak şey yapıyor. Yani ama hani bir 50-100 dolara geçmez kesinlikle. 50-100 dolara geçmez. O bağlamda ben buraya gelecek olan, tatil amaçlı gelecek olan kişilerin kendilerini daha güvende hissetmeleri için bu sigortayı yapmalarını öneriyorum. Hani tamam, mesela bizim Phuket'in Travel'da satmış olduğumuz ürünlerin işte BP turu, James Bond turu, Coral, Similan, Surin ada turlarının tamamında bizim çalışmış olduğumuz firmalar kaza sigortaları yapıyorlar. Ama hani günün sadece 8 saatini orada geçiriyor misafir. Onun dışındaki dönemi geziyorlar, dolaşıyorlar, hatta motor kiralıyorlar, araba kiralıyorlar. Sonuçta Phuket gerçekten keyifli bir yer. 33 tane plajı olan, çok hani küçük gibi gözüküp de büyük olan bir ada. Peki tamam, şu an Tayland'a geldiler. Havaalanına indiler. Evet. Havaalanına indiklerinde bana kalırsa çok acele edenler oluyor. Change ofislerinde havaalanında bozduruyorlar. Ki havaalanı biraz daha düşük bozuyor. Artı havaalanında da mesela hemen şey alıyorlar. SIM kart alıyorlar. Orada da biraz daha pahalı. Bununla ilgili bir önerim var mıdır? Şu şekilde Hakan, bu hani sadece Tayland için geçerli. Dünyanın her tarafındaki exchange rate'leri havalimanındaki merkezli yerlerdeki kurlar arasında bir miktar farklar vardır. Sonuçta bu hani 2-2-4 havalimanı kiralarıyla diğer tarafta kiralar yüksek olduğundan dolayı ister istemez bunları almaları gerekiyor. Hani çok anlaşılma büyük farklar değil ama yine de gelen misafirlerimize hani havalimanında çok düşük bir miktar bozdursunlar, atıyorum. Yol parası kadar. Gibi. Yani özet olarak geçecek olursak Havalimanından gelen misafirlerimiz çok düşük bir miktarda Ulaşım bozdursunlar. parası. Ulaşımı zaten hani mesela bizden transferlerini alan misafirlerimizin zaten kendilerine paket satış yaptığımızdan dolayı hiçbir para ihtiyaçları olmuyor. Tabii, transferlerini karşılıyorsunuz. Transferlerini zaten Otomatik biz olarak. uyguluyoruz onların. Kısmında, hat kısmında da doğru, Türkiye'de kullanılan operatörler yurt dışı rakamları biraz ister istemez yukarıda oluyorlar. Tayland'da da turist kartları var. 1 haftalık, 10 günlük, 15 günlük. Onlar tabii belirli bütçelerde ama yaklaşık olaraktan 10 dolar çevresinde. Hani havalimanından birkaç dolar yukarıda olabiliyor. Merkezde farklı markalar daha ucuza bulunabiliyor. O tamamen misafirlerin kendi tasarruflarında açıkçası. Havalimanındakileri de alabilirler. Merkeze gittiklerinde herhangi bir 7-Eleven'da da bulabilirler. Veyahut da Tayland'daki operatörlerin de seçimlerini yaparaktan onları kullanabilirler. Ama merkezi noktalarda her şey biraz daha ekonomik oluyor, daha ekonomik oluyor. Evet, bir de Tayland'a gelenlerin çoğunun karşılaştığı problemler var. Burada ya motor kiralıyorlar ya da araç kiralıyorlar. Çoğu da polislere takılıyor.
belli bir paralar ödüyorlar. Bununla ilgili uluslararası bir ehliyet istiyorlar. Şimdi şu şekilde Ya bunu da Türkiye'den çıkartıp hazır halde getirdikleri zaman daha rahat olur mu ya da buradan çıkartabilirler mi? Şimdi şu şekilde hani ben buraya gelen misafirlerin motor kiralaması konusunda bir miktar soru işaretlerimiz var. Motor kiralayan misafirlerimiz veya da araba kiralayan misafirlerimiz hani ilk etapta Türkiye'de mutlaka motor veya da araç kullanabiliyor olmaları gerekiyor. Trafikte soldan akıyor burada. Sıkıntı evet. Burada en büyük sıkıntı o. Trafik Türkiye'dekinin tam tersinde oluyor. Hani biz Türkiye'de sağa dönüşü açıktan alırken, içeriden alırken buradakini açıktan almanız gerekiyor. Veyahut da bir kırmızı ışıkta hele hele mesai saatleri başlangıcı ve bitişinde bir kırmızı ışıkta ne kadar işlek olursa olsun Türkiye'de çevrenizde en fazla 5-10 tane motor görüyorsunuz. Burada yüzlerce motor oluyor. Hatta Phuket'in belirli noktalarında yeşil ışık yandıktan 10 saniye sonra arabalar hareket ediyor. İçeride o kadar kalabalık motor oluyor. Ve Tayliler motor kullanması konusunda, daha doğrusu Tayliler değil, Asyalılar çok başarılılar. Hani biz Türkler gibi yavaş değil, yani onların hızına yetişmeye kısmı. Evet, bu arada bazen görüyorum mesela Taylileri görüyorum. Abi hani o kadar rahatlar ki motor üzerinde. Yani bir yaşta çocukları var, adam tekerle kullanıyor motoru. Ya da böyle 4-5 kişi biniyorlar böyle. Aynen biniyorlar. Çocuklar var Asya'da arasında. çok meşhur o ailecek Evet. bir yerden bir yere gitme konusunda hatta çok keyifli kareler yakalayan misafirlerimiz oluyor. Hani Tayliler pek fazla hayatı bizim kadar ciddiye almıyor belki. Almıyorlar. Bazen Umut hani görüyorum böyle. Abi motorun arkasında hani oturuyorlar. Abi hani şöyle yan oturuyorlar kızlar genelde. Yan oturuyorlar. Ellerine telefon. Hani bizde motorun arkasına bindiğimiz zaman böyle hani tutarız böyle şey yaparız. Tabii, Bunlar böyle telefonla böyle yan oturup tabii. telefonla çok rahat takılıyorlar. Rahat bir şekilde gidiyor. Bu tamamen alışkanlıktan kaynaklanıyor. Hani biz Türkiye'de bir motora binmiş olmamız, hani ben Tayland'a gelene kadar motor kullanmıyordum. Tayland'a geldiğim ilk sene araba kullandım. Şu an araba kapının önünde yatıyor. Motorla gidiyorum her yere. Çünkü neden? Mesela geçenlerde Katu Patong yolu biliyorsun yağmurdan dolayı çöktü. Evet. Tadilat aşağı yukarı 5-6 ay sürecek. Patong Katu arasını eskiden arabayla mesai saatlerinde 45 dakikada alıyordun. 7 dakikada motorla geçiyorsun. Hani o bağlamda motor çok cazip ama tehlikeli mi? Evet, çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Çok Çünkü motor var tabii her yerden. motor olması, trafiğin tersten olmuş olması, bir de tropikal bir bölgede olduğumuz zaman Hakan birden anlamıyorsun. Hava günlük güneş gözüküyor, 5 dakika sonra hava kapatıyor ve deli gibi bir yağmur yağıyor. Hani yağmurda motor kullanmasında acemi olan birçok misafirimiz maalesef kazalar geçiriyorlar ki istatistiklerden birisidir bu. Tayland'daki çok enteresan bilgilerden birisi. Tayland'daki motor kazalarından ölen kişi sayısı, kalp krizinden ölen kişi sayılarının üzerinde Hakan. Evet. Bu sebepten dolayı Türkiye'de motor kullanmayaraktan veya da dünyanın herhangi bir noktasından motor kullanmayaraktan buraya gelince ya ben orada motor kullanırım diyen misafirlerimizin birkaç kez düşünmesini istiyorum ben. Bir, trafik tersten akıyor. İki, her an bir yağmur gelebilir. Yüksek sezonda da olsa yağmur gelebilir. Onun dışında bir de hani şey konusunda polisler malum Evet. Tayland'daki. Canı yanan çok olmuştur polislerden. Uluslararası ehliyetiniz olmadığı sürece veyahut da Tayland'a girdikten sonra uzun süreli konaklayan misafirlerimiz buradaki göçmenlik bürosuna Phuket Town'daki pasaportlarını işletmedikleri sürece kendi pasaportları geçersiz oluyor ve son zamanlarda duyuyorum misafirlerimiz aşağı yukarı 1000 baht civarında bir Tayland ekonomisine katkıda bulunuyorlarmış. Evet. Bu arada çok güzel bir tüyo vereceğim size arkadaşlar. Şimdi polise yakalandınız motorla ya da araçla. Her zaman cebinizde mesela Umut dedi ya 1000 baht en az. Cebinizde böyle sağ tarafı böyle hani başka koymadığınız bir yere 500 baht koyun. Kenarda kalsın hani başka paramız yok gibi. Ya bu işler biliyorsunuz biraz da böyle pardon falan köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demek Ona lazım. girme istersen. Aynen. İşte savadikap deyip mesela işte 500 bahtım var falan filan. Ki böyle yaparsanız hadi geç falan diyebilirler. Yani 1000 baht vermektense 500 baht. Bu da benim taktiğim tabii. Deneyebilirler yani. Hani onun farklı sonuçları olabiliyor Hakan. Her zaman olmuyor. Her zaman yemez tabii. Hani sadece bir yoklama. Bu hani polisle olan diyalog dışında hani alışveriş esnasında hani birçok misafire şu söyleniyor. Mutlaka pazarlık yapın, pazarlık yapın. Hani sonuçta çok ciddi bir rakamı misafir ediyoruz biz sene içinde ve gelen misafirlerin
Tayland'la ilgili olaraktan istatistiksel şikayetlerini sıralıyoruz. Dükkandan kovulan veyahut da pazarlık esnasında azarlanan azımsanmayacak derecede bir Türk misafir var. Pazarlık konusunda maalesef hani Abartıyoruz değil mi? Kayserilerden biraz fazlayız. Keza polisle ilgili olarak hani bunda uyarı olarak doğru sen hani sonuçta burada yaşadığından dolayı bu tarz şeyleri yapabiliyorsun. Polis de zaten senin burada yaşadığını biliyor. Ama turist olarak gelen birisi bunu yeme olasılığı çok düşük oluyor. Ve ters tepki olaraktan siz onu yapmaya çalışırken birden kendinizi karakolda bulabilirsiniz. Ve 1000 bahta çözülecek olayı çok daha yukarıya çözebilme ihtimaliniz var. Hani Balansı yapmak bunu da lazım. belirteyim ki sonuçta senin izleyenlerin çok fazla Hakan ve burayla ilgili olaraktan yerel bilgiler veriyorsun. Şöyle bir tepki alman üzer beni açıkçası. Ya Hakan sen söylemiştin hani bu iş 500 bahta bitiyordu. Ama karakola gittiğiniz zaman o 1000 bahtlık olay 2-3 bin baht olaraktan size yol, su, elektrik olarak Tayland ekonomisine katkıda bulunuyor. Ama tabii benim söylemek istediğim biraz daha böyle güler yüzlü, biraz daha böyle şey yaptığınız zaman çoğu şeyler farklı yerlere de gelebilir tabii lehinize olarak. Peki Umut, son olarak Tayland'a gelenlere, gelecekleri bir önerin, bir söylemek istediğin bir şey var mı? Tatile geleyim mi diye düşünerekten zaman kaybetmemeleri gerekiyor. Çünkü hani Tayland'ın her noktası birbirinden güzel. Phuket zaten dünya üzerindeki kayıp cennetlerden bir tanesi. Genelde misafirler şu birkaç soru üzerine odaklanmış vaziyetteler. 1. Uygun uçak biletini nereden bulabilirim? 2. Phuket'te kaç gün kalmalıyım? 3. Ne kadar parayla gelmeliyim? Tabii herkesin bir bütçesi var. Uçak bileti ve bütçe kısmı açıkçası aynı. Kimisi konforuna çok düşkündür. Business gelir, direkt uçuşlar var. Türk Hava Yolları'nın her gün hemen hemen uçuşları var buraya. Veyahut da diğer uçak firmalarının aktarmalı uçakları var buraya. O tamamen gelecek olan misafirin hangi konforda buraya gelmek istediğiyle doğru orantı olarak fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Keza bu bütçe kısmı da aynı. Bizim işte son Phuket Travel'ın 6 senelik misafir portföyüne bakıldığı zaman Phuket'e gelen bir Türk yaklaşık olaraktan 6 gece kalıyor. Aşağı yukarı 6 gece kalıyor. Phuket'e gelen misafirler 6 gece konaklamayla 5.8 aritmetik ortalaması. 6 gecelik konaklamayla Phuket'teki faaliyetlerin birçoğunu gerçekleştirebiliyorlar. Hani Phuket'e gelince ne yapılır, ne edilir kısmında? Bir bütçe, 2 sizin tatilden beklentilerinize bağlı olarak değişik gösteriyor. Ama hani ne yapılması gerekir? İşte daha önce sizin de gitmiş olduğunuz bir Phi Phi Adası, bir James Bond Adası zaten ilk gelen misafirlerimizin olmazsa olmazları. Bir Phuket şehir turu olmazsa olmazları. Bunun dışında gece şovları var. Ödüllerinin sayısını bilmedikleri bir Siam Dinamit, bir Phuket Fantasia veyahut da yeni açılan Carnival Magic gece şovları için muazzam. Ya da dünyanın en güzel kadınlarının Tayland'ın erkekleri olduğunu gösteren Simon Cabaret Show. Evet, Simon Cabaret dedi arkadaşlar. Diyoruz. Çok kısa süre sonra Simon Cabaret ile ilgili bir video geliyor. Çok eğlenceli. Ladyboy'ların şovları inanılmaz. Ben de çok merak ediyorum. O gelecek bölümde takip edin. Ya evet, o şovlar ve hani yapılacak çok fazla şey var. Onun için hani sana da mutlaka soruyorum. Ya oraya gelince biz ne kadar para harcarız? Ne yapmak istediğine bağlı olarak değişik gösteriyor. Ve şunlar çok fazla geliyor. Tur fiyatları ne kadar? Şimdi, Evet, şöyle diyorum o zaman. Eğer arkadaşlar bunlarla ilgili sorularınız varsa alta yazıyorum. Phuket Travel'ın Instagram sayfasını. Aklınıza takılan her soru ne olursa olsun Tayland'la ilgili direkt Umut'tan bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler. Bize gerçekten çok güzel bilgiler verdin. Rica ediyorum Hakan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.